Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kaşık kaşık yemelik yaş pasta tadında çok lezzetli bir borcam pastası hazırlayacağız. Her zaman olduğu gibi tarifimizin detaylı malzeme listesi açıklama kısmında yazılıdır. Oradan görüntüleyebilirsiniz. Lakin yine de önemli püf noktalarını ve detaylarını kaçırmamak adına hızlı da olsa videomuzu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin lütfen. Ben hemen kremasını hazırlamakla işime başladım bile. Öncelikle 1 litre kadar sütü uygun bir tencereye aldım. Üzerine 4'er yemek kaşığı olacak şekilde un ve mısır nişastası ve 1 su bardağı kadar toz şeker ekledikten sonra ocağı kısık ayarda açtım. Önce şöyle pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar güzelce çırpıp ardından ocağı orta ateşe getirdim ve kıvam alıncaya kadar sürekli çırparak pişirmeye devam ettim. Kremamızın üzeri göz göz olup kaynamaya başladıktan sonra en az 3-4 dakika boyunca tekrardan pişirmeye devam edelim. Bu aşamada gördüğünüz üzere ocağı kısık ayara getirdim ve 3-4 dakika daha pişirdim ki daha sonrasında kremamdan unun tadı ve kokusu gelmesin. Bu çok önemli püf nokta, aklınızda kalsın. Hemen üzerine ocağı kapattıktan sonra 1 dolu yemek kaşığı ortalama 50 gram kadar tuzsuz tereyağı ekledim ve tereyağı içerisinde tamamen eriyinceye kadar çırptıktan sonra hemen hızlıca tencerede hızlı bir şekilde soğumayacağından farklı bir kasenin içerisine alıyorum. Ardından üzerine kendisine temas edecek şekilde streçle kapattım ki üzerinde kabuklaşma olmasın. Üzerini kapattıktan sonra tamamen oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletip ardından buzdolabında soğumaya bırakalım. Diğer taraftan artık geçelim hamurumuzu hazırlamaya, yani pandispanya hamurumuzu hazırlamaya. Öncelikle 4 adet kadar yumurtayı çırpmaya başlayalım. Diğer taraftan azar azar 1 su bardağı toz şekeri ilave edip tamamen köpük köpük olup beyazlayana kadar çırpalım. Bu aşamada mutlaka bir taraftan çırpıp diğer taraftan azar azar 1 çay bardağı kaynar suyu, yani kaynar sıcak el yakacak şekilde olması lazım. Suyu ekleyelim. 1 çay bardağı sıvı yağ ilave edelim. Birer paket kabartma tozu ve vanilini de ekledikten sonra son olarak 2 su bardağı 200 mililitrelik bardak ile elediğimiz unu da kontrollü bir şekilde üzerine ilave edip çırpalım. Malzemelerimizin tamamını homojenize bir kıvam alıncaya kadar çırpıp hamuru hazırladıktan sonra uygun bir borcam alalım. Alt kısmına, yani içerisine bir yağlı fırın kağıdı serdikten sonra üzerine hazırladığımız hamuru dökelim. Ve hazır olan pandispanya hamurumuzu önceden ısıtılmış 180 derece fırında, fanlı fırında alt üst ayar pişmeye gönderelim. Ortalama pişme süresi 10-15 dakikadır. Fırından fırına değişeceğinden kontrollü davranalım. Çünkü çok hızlı bir şekilde pişecektir. Yanmasın. Sürekli bakmayı ihmal etmeyin lütfen. Fırından çıkartıp biraz, yani ilk sıcaklığını geçinceye kadar beklettikten sonra pandispanyayı yağlı kağıt yardımıyla ters çevirelim ve üzerine 2 su bardağı kadar sütü azar azar gezdirelim. Gördüğünüz gibi pandispanyamızı ters çevirdiğimiz için bu aşamada video asla hızlı değil. Kendi gözünüzde gördüğünüz gibi, yani videoyu hiç hızlandırmadım. Sütü eklediğimiz anda içerisine çekecektir. Ben o yüzdendir ki mutlaka keki ters çevirmenizi tavsiye ediyorum. Onu hazırladım. Hemen bir kenara soğumaya bıraktım. Diğer taraftan artık muhallebimiz, yani kremamızın, pişmiş kremamız hazır olmuş. Üzerine tamamen soğuyan kremanın 200 mililitre kadar kutu krema ekledim. Bir paket vanilin ilavesi yaptıktan sonra 5 dakika kadar çırpıyorum. Ve kremamız bu şekilde artık hazır oldu. Benim kremam tamamen soğumamıştı. Yani hızlı hazırladığım için bu şekilde oldu. Lakin daha fazla soğutursanız, hatta kremayı akşamdan hazırlarsanız
kıvamı çok daha tok olacaktır. Gördüğünüz üzere artık hazır oldu. Üzerine bir kase kadar ahududu ilavesi yaptıktan sonra karıştırdım. Ahududu yerine dilediğiniz orman meyvelerini veya çilek de kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Yani sevdiğiniz malzemeyi kullanın. Meyveli çok daha güzel olur tabii. Ancak meyveli yapamayanlar, yapmak istemeyenler damla çikolata ilavesi de yapabilirler. Hazır olan kremamızı hemen hızlıca kekin üzerine ekleyip her tarafına güzelce yaydım. Şimdi geçtik artık son aşamaya. Bu aşamada üzerinin ganajını hazırlayacağız. Öncelikle 100 ml kadar kutu kremayı kaynama derecesine kadar ısıttım. Ardından üzerine 200 gram kadar pul beyaz çikolata ekledim. Küvertür çikolata olur. Beyaz çikolata, yani hangi çikolatayı seviyorsanız onunla olur. Ancak özellikle frambuazlı yapacaksanız beyaz çikolata kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde hızlıca karıştırdım ve gördüğünüz kıvamı aldı. Artık ganajımız hazır olmuş demektir. Hemen hızlıca kremanın üzerinden pastamızın üzerine güzelce yayıyorum. Bu aşamada ganajımız sıcak olduğu için çok fazla kaşıkla uğraşmanızı tavsiye etmem. Ben o yüzdendir ki genellikle bu şekilde üzerine ganaj veya farklı sos ilavesi yaptığımda her zaman borcamı yavaş yavaş hareket ettirerek, yani dairesel hareketlerle hareket ettirerek üzerine yayılmasını sağlarım. Sizlere de tavsiyem bu yöndedir. Hemen hazır olan pastayı 1-2 saat kadar buzdolabına dinlenmeye aldım. Ben hemen açıkçası hızlı olsun diye derin dondurucuda 15 dakika dinlendirdim. Sadece üzerindeki beyaz çikolata birazcık donsun dedim. O bile yeterli geldi. Ancak ne kadar uzun süre dinlenirse tabii ki de pastanızın lezzeti bir o kadar artacaktır. Ardından süs olsun diye kenarlarını biraz Antep fıstığı ile süsledim. Hızlıca dilimlere kesiyorum. Bu aşamada her seferinde bıçağı çıkardığınızda tekrardan bıçağı silerseniz eğer pastanızın görüntüsü bozulmuş olmaz. Gördüğünüz gibi çok fazla dinlendirmediğim halde gayet tok duruşlu ve çok güzel bir pasta oldu. Mutlaka kaydedip denemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü müthiş lezzetli bir tarif. Bir kez denedikten sonra bağımlısı olacağınıza eminim. Eğer tarifimi denerseniz deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyiniz lütfen. Hemen kesip içerisinde nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Gerçekten kaşık kaşık yemelik şahane bir lezzet. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu emeğe saygı olarak beğenmeyi, kaydetmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyiniz lütfen. Bir sonraki videolu tariflerimde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.